8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şu an çok değerli bir konuğumuz var. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Arıcan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Merhabalar. geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Siz Enerjiniz de nasılsınız? çok güzel. Hoş geldiniz tekrar. Hocam hemen başlamak istiyorum ben konuya. Genç yaşlarda kalp krizi riski çok arttı. Yani biz böyle görüyoruz genç yaşlarda çok fazla. Bunlarla ilgili bize birazcık bilgi verebilir misiniz? Evet, bu son dönemde herkes aslında biraz endişe kaynağı oldu. Etraftan kalp krizi haberleri, kötü haberler geliyor. Herkes Covid aşılarına bağlıyor. Çünkü böyle kolay çözümler, kolay şeyler insanı ruhen rahatlatıyor. Şimdi baktığımızda aslında bundan yaklaşık 10 sene evvel kadar Eurospire çalışmasına, Avrupa çalışmasına dahil oldu Türkiye. Ve Türkiye bir konuda birinci oldu. Bu konu ne biliyor musunuz? Biz genç yaşta kalp krizi geçirme konusunda bir numarayız. Avrupa'nın birincisiyiz. Çok üzücü bir şey bu. Yani biz isteriz ki bilimde, teknolojide, halbuki ölümde ve kalp krizi ölümde. Yani bu yeni bir mesele değil. Fakat bu pandemiyle sağlık farkındalığı arttı ve kalp krizlerinin, yani insanlar böyle sağlıklarına biraz daha tedirgin olunca baktılar ki gördüler kalp krizlerinin ne kadar arttığını. Pandeminin de etkisi var. Covid'in de etkisi var. Yani SARS-CoV-2 virüsü direkt damarlara saldıran bir virüstü ve uzun vadeli de hem de akut dönemde de kalp krizlerini arttırdı. Ama bunun yanında, bunu bir yana koyarsak, pandemide bizler evde çok oturduk, kötü beslendik, ciddi kaygı bozukluklarımız arttı, doktor kontrollerine gidilemedi, ilaçlar her ne kadar devlet bu konuda imkan sağlasa da yeni hastalar, yeni tanı hipertansiyon hastaları, yeni tanı kolesterol hastaları tanılarını koyamadılar ve emin olun şu anki yaşadığımızdan çok daha büyük tsunami dalgası gibi önümüzdeki 5 yıl içerisinde veya 10 yıl içerisinde kalp krizleri daha da artacak ve maalesef ki daha da genç yaşlara inecek. Peki ne yapacağız? Bir kere gençlerimizde çok ciddi anlamda şişmanlık problemi var. Hareketsizlik problemi var. Beslenme, hareketsizlik, iyi uyumayı bilmeyen bir genç nesil geliyor. Bunun dışında çok ciddi kaygı bozukluğu yaşıyor bu çocuklar. Ve o 2 sene evdeki sosyal izolasyon döneminde bunlar kat be kat arttı. Teknoloji bağımlılıkları arttı, kilo arttı, hareketsizlik arttı, arttı. Bütün bunların karşılığı kalp damar hastalıklarına yansıyacak. Bir de bana bir şey olmaz mantığı var. Kimse kendini çok kondurmuyor bu konuda. Herkes kendine kondurmuyor ama aslında herkes potansiyel şu an biyolojik yaşları yani damar sağlıklarını yitirdik bu dönem. Kilo kontrolümüz çok önemli. Giderek şişmanlıyoruz. Ben hep erişkin kardiyoloğum ama hep çocuklarım. 2 tane de kızım var benim. O yüzden çocuk farkındalığım belki de annelikten dolayı, belki de meslekten. Çocuklar çok kıymetli. Erişkinlerdeki kalp krizini azaltabilmek, evet biz bunları tedavi ediyoruz, toparlıyoruz. Şu an kardiyoloji çok ilerledi. Fakat sebebi de yok etmemiz lazım. Alttan gelen grubu eğer düzeltemezsek önümüzdeki 5-10 sene sonra içerisinde bize çok iş düşecek. Bu yeni nesil zayıflamalı, daha fazla hareket etmeli, tuzu azaltmalı. O cipsler raf boy ucuz Gazlı olan içecekler. cipsler gitmeli. Gazlı içecekler zaten şu an çok ciddi bir problem. Ben kendim hep hastalarıma da su içmeyi unutuyoruz. Su, yani sizin önünüzde baktım bardaklarınızda su var. Bu çok önemli bir şey. Medyada bunun yani bir aslında simge bu. Çünkü günlük modern hayatımızda çay, kahve, gazoz derken en temel ihtiyaç vücudumuzun su ihtiyacını karşılamıyoruz. Ve susuzluk bile kalp krizini arttırıyor biliyor musunuz Nuri Bey? O nedenle gençlerde evet kalp krizi arttı ama bu kadar basit Covid aşılarıyla açıklanan bir şey değil. Bizim yaşam stilimiz, modern hayat adı altında geçen yaşam stili bizzat kalbimizin sağlığını bozucu etkisi var. Bir önemli problem daha var ki bence bizim bu güncel kardiyolojide yani biz tansiyonu toparlıyoruz, kolesterolünü toparlıyoruz, hastaya anlatıyoruz çarpıntısını ama bir şey kaybediyoruz. Ve ben bunu birçok meslektaşımda da görüyorum. Onlar da bana buğz ediyorlar. Diyorlar ki Özlem sen de ne çok konuşuyorsun hastanla. Hastayla konuşmak gerek. Hastanın özelini bilmezseniz, onun tansiyonu tetikleyen şeyi bilmezseniz, onun çarpıntısının kaynağını yani sadece sonucu tedavi ederek sadece ufak bir yere yapıyoruz. Halbuki hekimlik bu değil. Hekimlik onun altında tetikleyen nedeni de görmek ve gerekirse hastaya belki ben ona
dokunamayacağım ama farkındalık kazanmak. Bak senin buna yol açıyor. Bunu da toparlayalım diye. Kaygı bozukluğu çok arttı. Panik ataklar. Herkes bir böyle anksiyete. Çocuklara da bulaşıyor. Anne baba böyle olunca o pandemi bunu da iyice körükledi. Temizlik takıntıları çok fazla. Duygu bulaşıcıdır. Yani çocuklar da böyle oluyor. O zaman altta yatan birçok sebep var. Bizim Evet. de çok dikkat etmemiz gerekiyor diyebiliriz. Yani bunların hepsi birer etmen. Kalp çok duyguların organı, aşk, sevgi değil mi? Boşuna anlatılmıyor. Çünkü kalp, duygular gerçekten oradan geçiyor. Çünkü ilk karşılaştığı cephe kalp. Kalp 100.000 kez atan bir organ. Ve günlük yaşantınızdaki üzüntünüzü de ilk kalpte yansıyor. Stres de ilk kalpte yansıyor. Mutluluk da ilk kalpte yansıyor. Bazen mutluluğu seçmek gerekiyor kalp sağlığınızı korumak için. Bunu özellikle böyle gelip burada böyle anlat. Çünkü anjiyoyu anlatayım, stenti anlatayım, onu anlatayım. Birçok merkez var. Devletin de çok güzel imkanları var. Ama bunları söylemek gerek. Bunlar da buna neden oluyor. Evet, mesela şu bilgi çok önemli. Bir insanla çok ciddi kavga ettiniz. Arkasındaki 6 saat boyunca %40 kalp krizi riskiniz artıyor. Hiçbir kalp probleminiz olmadan. Yani bazen haklı mı çıkayım, sağlıklı mı kalayım? Saçma sapan nedenleri büyüterek. Hani Demirel'in lafı vardı, meseleyi mesele yapmazsan mesele olmaz. Mesele olmayacak meseleleri hayatımızda sanki çok önemli bir şeymiş gibi büyütünce o zaman işte kalp sağlığımızı, bir şey kaybediyoruz. Kalp sağlığımızı ilk getiriyoruz. Karaciğer bu kadar etkilenmiyor ama mide bağırsak çok etkileniyor. Beyin belki bu kadar etkilenmiyor ama kalp çok etkileniyor. Evet. Hocam az önce hipertansiyondan da bahsettiniz. Evet. Peki bu hipertansiyon olanlar nelere dikkat etmeli, nasıl beslenmeli? Bir de piyasada çok fazla hani tansiyon aletleri var. En doğru hangisini tercih etmeli? Harika bir soru, çok teşekkür ederim. Önce hemen tansiyon aletinden girelim. Tabii. Ev takiplerinde yani kişiler o klasik tansiyon aletleri çok sağlıklı ölçemiyorlar. Bu neden dijital tansiyon aletlerini kullanabiliriz. Ama bunları koldan olanlarını tercih edelim. Çünkü bilekten olanların daha geçerlilikleri daha yeni birkaç firmada var. Yaygın olarak ülkemize ulaşılmıyor. Yani bilekten olanların çoğu doğru ölçmüyor. O yüzden Yanıltıyor, değil mümkün mi? mertebe koldan ölçen aletleri olsun, dijital olsun. Mutlaka ölçmeden evvel 5 dakika dinlenelim. Kolumuzu masanın üzerine koyalım. Oturur vaziyette, arkamızı yaslanır vaziyette, kolumuzu masanın üzerine koyduktan sonra düğmesine basalım ama 5 dakika mutlaka dinleneceğiz. Arkasının ilk ölçümü atın çöpe. Hiç ilk ölçümlere güvenmiyoruz çünkü 10 hastanın 8'inde ilk ölçümü yanlış gösteriyor. 1 dakika içerisinde ikinci ölçüm yapalım. Yani doğruluğunu böyle, yani bizim o değere güvenebilmemiz için böyle. Yoksa dijital aletlerde bizi çok yanlış rakamlara götürebilir. İkincisi, tansiyon hastaları nelere dikkat etmeli? Aslında tansiyonun zuhur ettiği hastanın durumuna göre de değişiyor. Mesela İleri yaşlı bir hastaysa, yani ileri yaşlı artık 65 yaş üstü ama bence 65 yaş orta yaş gibi. Ama 65 yaş üstündeki kişiler de mesela dil tat duyularında tuz hissetmeleri azalıyor. Lezzet duyguları azalıyor. Bu nedenle tuzu çok arttırıyorlar farkında olmadan. İşte o tuz tansiyonlarını çok tetikliyor. Yani damak tatlarında tuzu arttırıyorlar farkında olmadan yaşlı ve o tuzu azaltacağız. Tuzla tansiyon iyi değil ama bizim ülkemizde genel olarak tuzu koruyucu bir madde olarak kullandığımız için işte turşumuz tuzlu, sucuğumuz tuzlu, pastırma, zeytin, peynir, salça, beyaz ekmek, bunların hepsi çok tuzlu. Yani siz ben tuz tüketmiyorum ama hocam her gün bir tabak turşu yiyorum diyorsanız bitti. Yani böyle bir şey yok. Peynirinizin, zeytininizin az tuzlusunu tercih edin. Ben tansiyon hastası değilim ama evime ben az tuzlu alıyorum. Bilgiler böyle akıyor ya her yerden. Sosyal medyadan, oradan buradan. Ben demiyorum ki bir balonun içerisinde yaşayın, dünyayı umursamayın, böyle bir şey yok. Ben de çok duyarlı bir insanımdır. Fakat herkes her şeyi kaldıramıyor. Bazen o kepenkleri indirmek gerekiyor. Oradan süzülmüş bilgiyi almak gerekiyor. Bu anlamda bazen görsel medya, sosyal medya kişinin gerçekten ruhunu çok kirletebiliyor. Nasıl bedenimizi doğru beslemeliyiz? Evet, bedenimizi doğru beslemeliyiz. Ruhumuzu da doğru beslemeliyiz. Çünkü kalbi etkiliyor. Direkt. Süpersiniz hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok Rica değerli ederim. bilgiler paylaştınız Ağzınıza bizle. sağlık. Ağzınıza sağlık. Çok söylenmeyenleri söylemeye çalıştım. Çok Çok teşekkürler. güzelmiş. Ben teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugün çok değerli doktorumuz Profesör Doktor Özlem Arcan'ı konuk ettik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.